Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Turkish ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example,
You can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Herkese merhaba, ben Zehra. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Avrupa ve Asya'da da ilgiyle takip edilen Türkiye'nin en eski ve uzun soluklu film festivalidir. Her yıl sonbaharda yapılır. 1964 yılından beri Antalya'da kutlanır. Bu derste Antalya Altın Portakal Film Festivali hakkında birçok bilgi edineceksiniz. Antalya Altın Portakal Film Festivali 2 sene üst üste ertelendi. Bunun sebebini biliyor musunuz? Cevabı bu videonun sonunda göstereceğiz. 1960'lı yıllarda Antalya şehri için bir amblem arayışı vardır ve yörenin simgesi olan portakal, deniz, tarihsel öğeler ve tanrıça Venüs'ü içeren bir heykel tasarlanır. Böylece hem Antalya'yı yurt dışına tanıtılmış hem de film festivalinin ismi ve ödül heykelinin tasarımı ortaya çıkmış olur. Bu festivalin amacı Türk sinema sektörünü maddi manevi desteklemek ve Türk film yapımcısını nitelikli yapıtlar üretmeye teşvik etmektir. Ayrıca Türk sinemasının genç ve yetenekli oyuncularının dünya sinemasına açılmasına zemin hazırlayarak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak da hedefleri arasındadır. Festival programında Avrupa ve Asya sinemasının saygın isimlerinin ilgi çeken filmlerinin yer aldığı uluslararası bir yarışma da vardır. Altın Portakal Film Festivali tarihi boyunca özellikle aktör ve aktrisler arasında komik skandallara, politik söylemlere, çekişmelere ve kıskançlıklara sahne olmuştur. Zaman zaman film festivali bu sansasyonel olayların gölgesinde kalmıştır. Bunlardan en ilginci komedi oyuncusu Metin Akpınar'ın otel balkonunda telefonla konuşurken çekilen çıplak fotoğraflarının gündemi işgal etmesi olmuştur. ...44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alanların listesi törenden saatler önce bir internet sitesinde açıklandı. Skandal büyük yankı yaratırken ödül alamadığını öğrenen Nurgül Yeşilçay kızarak demeç verdi. Ve şimdi size deminki quizin cevabını vereceğim. Antalya Altın Portakal Film Festivali 2 sene üst üste ertelendi. Bunun sebebini biliyor musunuz? 1979'daki 16. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sansür kurulu yarışmaya katılan 2 Türk filmini engelleyince yapımcılar festivali protesto ettiler. Antalya Belediyesi bu sebepten festivali 1 yıl erteledi. İlginçtir ki 1980'de festival 12 Eylül askeri darbesi yüzünden yapılamadı. Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi? Ülkenizde uluslararası festivaller varsa adını bizimle paylaşır mısınız? turkishclass101.com'a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye.
Herkese merhaba, ben Zehra. Türklerin geleneksel atasporu yağlı güreş turnuvası, Kırkpınar güreşleri her sene Edirne'de Haziran sonu, Temmuz ayı başı 4 gün süreyle gerçekleşir. Bu derste Kırkpınar yağlı güreşlerinin efsane, tarihçe ve özelliklerine dair bilgiler edineceksiniz. Kırkpınar güreşçileri turnuva öncesi zeytinyağı ile kendilerini ve rakiplerinin vücudunu yağlarlar. Peki bu yağ neden yapılır biliyor musunuz? Cevabı bu videonun sonunda göstereceğiz. Kırkpınar, tarihi boyunca kesintiye uğramamış ve sürekliliği olan en eski spor organizasyonudur. Yarışmaya katılan güreşçilere pehlivan, müsabakanın gerçekleştiği alana ise er meydanı adı verilir. Osmanlı'da ülke çapında her panayırda güreşler yapılırdı. Ancak sadece Kırkpınar'ı kazanmış olanlar ertesi yıl başpehlivan olarak katılma hakkı kazanırdı. Kırkpınar'ı diğer panayırlardan ayıran bir başka özellik de ay yarışı, yaya koşusu, cirit gibi başka sportif faaliyetlere de yer verilmesidir. Efsaneye göre 13. yüzyılda Osmanlılar Bizans topraklarına akın ederken mola verirler. Burada 40 cengaver güreşe tutuşur. Rivayete göre Ali ve Selim denen iki kardeş yenişemezler ve daha sonra bir Hıdrellez günü Edirne'de yeniden güreşe başlarlar. Gece gündüz süren bu güreşin sonunda can verir ve buraya gömülürler. Yıllar sonra iki pehlivanın mezarından gür bir pınar çıkar. Bu hikayenin anısına Kırkpınar ismi verilir. Yağlı güreşin bilinen en eski tarihi günümüzden yaklaşık 4500 yıl öncesine aittir. Yiğitlik, mertlik, kardeşlik ve hoşgörü gibi ilkeleri temel alan Kırkpınar yağlı güreşi bir UNESCO Dünya Kültür Mirası üyesidir. Henüz uluslararası bir müsabaka olmayan bu spor, gelecekte Edirne'yi yabancı turiste tanıtmak ve atasporu yağlı güreşe küresel bir ün kazandırmak için çalışmalar devam etmektedir. Yağlı güreşin müsabaka öncesi müzik eşliğinde yapılan dansları, ritüelleri vardır. Örneğin peşrev denilen ısınma hareketleri güreşçiye moral, rakibe gözdağı verme amaçlıdır. Sonrasında sıçrayarak haydi bre diye nara atılır. Ve şimdi size deminki quizin cevabını vereceğim. Kırkpınar güreşçileri turnuva öncesi zeytinyağı ile kendilerini ve rakiplerinin vücudunu yağlarlar. Peki bu yağ neden yapılır biliyor musunuz? Pehlivan, güreşte kavranması rakibi için zor olsun diye yağlanır. Yağ, kaygan olduğundan müsabaka daha uzun ve çetin olur. Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi? Geçmişten bu yana gelen milli bir sporunuz varsa bizimle paylaşır mısınız? turkishclass101.com'a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye. Herkese merhaba, ben Zehra. 18-24 Mayıs tarihleri arası Müzeler Haftası'dır. Müzeler Haftası'nda Türkiye'nin kültür varlıkları tanıtılır. Eski eserlerin korunmasının önemi yeni nesillere anlatılır. Müzeler gezilerek milli kültür ve tarih bilgisi genişletilir. Bu derste Müzeler Haftası'nın nasıl oluştuğunu, Türkiye'nin belli başlı müzelerini ve arkeolojik kazılar hakkında bilgi edineceksiniz. Tarihte bilinen ve Osmanlı'nın son döneminde yaşayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna şahitlik etmiş ilk Türk arkeolog kimdir? Cevabı bu videonun sonunda göstereceğiz. Türkiye'de müzecilik 1846'da başladı. İlk müze İstanbul'da Aya İrini Kilisesi'nde kuruldu. Daha sonra özellikle Nemrut Dağı'nda yapılan arkeolojik kazılardan çıkan eserler İstanbul'a getirildi. Sırasıyla İstanbul Arkeoloji
ve Türk İslam eserleri müzeleri kuruldu. 1924 yılında Topkapı Sarayı müze olarak hizmete açıldı. 1928 yılında Etnografya Müzesi tamamlanarak hizmete girdi. 1934 yılında Ayasofya müze olarak hizmete sunuldu. Bu arada Türkiye'nin diğer illerinde de müzeler açıldı. Cumhuriyet döneminde bir yandan müzeler açılırken öte yandan da arkeolojik kazılar yapıldı. Roma Hamamı, Alacahöyük, Alişar ilk milli arkeolojik kazılardır. Bu kazılardan çıkan eserler Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndedir. Türkiye topraklarında antik Yunanlıların amfitiyatrolarında tarihte ilk parayı bulan Lidyalılara, Mısırlarla ilk yazılı anlaşmayı imzalayan Hititlerden Bizanslılara kadar pek çok uygarlık yaşamıştır. Bu uygarlıkların kalıntıları, anıtları ve belgeleri müzelerde sergilenmektedir. Türkiye'de günümüzde sanat tarihi, modern sanat ve arkeoloji ile ilgili pek çok müze bulunduğu gibi oyuncak, gelenek ve görenekler gibi tematik sergileme yöntemi kullanan müzeler de vardır. Müzeler haftasında okullar daha önceden randevu aldıkları müzeyi sınıfça ziyaret ederler. Müze kuratörleri tarafından geliştirilen eğitim programları gezi öncesi veya sonrası interaktif bir şekilde uygulanır. Modern müzecilik anlayışıyla bilinen İstanbul Modern, Sabancı Müzesi ve Pera Müzesi değişik yaş grupları için eğitim programları da hazırlarlar. Bergama Müzesi'ndeki Zeus sunağı gibi başat eserler Anadolu'dan Alman arkeologlar tarafından toplanmıştır. Eserlerin Osmanlı'dan Almanya'ya getirilişinin yasallığı tartışmaları sonrası geri iade edilmeleri talep edilmiştir. Ve şimdi size deminki quizin cevabını vereceğim. Tarihte bilinen ilk Türk arkeolog kimdir? Osman Hamdi Bey ilk Türk arkeolog olarak kabul edilir. Kendi çabaları ve Anadolu'nun her yerinden topladığı eserlerle Türkiye'nin ilk arkeoloji müzesi İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurmuştur. Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi? Ülkenizde en çok hangi uygarlık veya döneme ait arkeolojik eserler sergilenir? turkishclass101.com'a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye. Herkese merhaba, ben Zehra. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanır. Bu derste Türkiye için denizciliğin ekonomik ve jeopolitik olarak önemini ve Kabotaj Bayramı'nın nasıl kutlandığını öğreneceksiniz. Karadeniz'de 150-200 metrenin altında canlı yaşamamasının sebebini biliyor musunuz? Cevabı bu videonun sonunda göstereceğiz. Kabotaj Kanunu, Osmanlı'da yabancılara açık olan bir takım denizcilik faaliyetleri ve kapitülasyonları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tek eline vermiştir. Bu kanuna göre Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri Türk bayrağı taşıyan gemilerce Türk vatandaşları tarafından yapılır. Türkiye'nin dört yanı denizlerle çevrilidir. Kuzeyde Karadeniz, batıda Ege, güneyde Akdeniz ve Çanakkale Boğazı ile Ege'ye birleşen iç deniz Marmara vardır. İstanbul Boğazı Marmara'yı Karadeniz'e bağlar ve İstanbul şehrini Avrupa ve Asya yakası olarak ikiye ayırır. İstanbul ve Çanakkale boğazları Türk boğazları olarak bilinir ve Avrupa kıtası Asya'yı birbirinden ayıran doğal sınırlardan stratejik açıdan en önemlisi olarak geçer. İstanbul Boğazı, Türkiye dışında başta Rusya olmak üzere Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna için Akdeniz'e
ve diğer açık denizlere ulaşabilmenin tek yoludur. Boğazlar üzerindeki egemenlik, Türkiye'nin yanı sıra bu ülkeler için de önemli bir konudur. Bu bayram, Atatürk anıtına çelenk koyma ile başlar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün önemini belirten konuşmalar, aktivite ve eğlenceler olur. Su sporları kulüpleri çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu bayramı kutlar. Türkiye yarımada olmasına rağmen bu bayram sessiz ve sedasız kutlanır. Bu bayrama basın organları da pek ilgi göstermez. Bunun bir sebebi doğal miras düşüncesinin pek gelişmemesi olabilir. Ve şimdi size deminki quizin cevabını vereceğim. Karadeniz'de 150-200 metrenin altında canlı yaşamamasının sebebini biliyor musunuz? Milattan önce Ege Yarımadası çökmüş ve doğal felaketle bir tatlı su gölü olarak Karadeniz'in sularını Akdeniz'in tuzlu suları doldurmuştur. Aniden ölen deniz canlıları dibe çökmüş ve deniz dibini hidrojen sülfürle doldurmuştur. Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi? Ülkenizde en popüler su sporu nedir? turkishclass101.com'a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye. Herkese merhaba, ben Zehra. 2011'den beri 7-11 Ekim tarihleri arası İstanbul'da yapılan İstanbul Moda Haftası, Türk tasarımcılar, ünlüler, moda eleştirmenleri ve moda bloggerları genel olarak sosyal medya tarafından büyük ilgi görmektedir. Bu derste günümüz Türk modası hakkında bir fikir sahibi olacak, uluslararası moda dünyasının hızlı akışını yakalamaya çalışan Türk tekstilinde moda haftasının önemini hakkında bilgiler edineceksiniz. Sosyete haberlerinin gözdesi, İngiltere Prensi William ve Kate Middleton'ın düğünü için hangi Türk tasarımcıdan ne siparişi verildiğini biliyor musunuz? Cevabı bu videonun sonunda göstereceğiz. Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası, Garanti Bankası, Uludağ İçecek gibi Türk sponsorların yanı sıra Amerikan Express gibi yabancı sermayenin de desteğiyle gerçekleşir. Bu moda organizasyonu yerel tasarımcılara, alıcı ve medyaya ulaşabilecekleri uluslararası bir platform sağlar. Ayrıca Doğu ve Batı kültürlerinin birleştiği bir metropol olan İstanbul'u ve Türk tasarımcılarını küresel izleyiciye modanın seçkin ve elit bir sahnesi olarak tanıtır. Paris Moda Haftası'nın final defilelerinde de tanıtım yapan Cengiz Abazoğlu, bir zamanlar lüks giyim mağazası Beymen'de stilistlik yapmış Arzu Kaprol ve New York'ta yaşayan, tasarımları Japonya'da da satılan Türk moda tasarımcısı Aslı Filinta, haftanın ünlü katılımcılarındandır. Bu organizasyonda çekilen fotoğraflar hem ziyaretçiler hem de modacılar tarafından Twitter'da paylaşılmaktadır. Türk tekstili pazarının Çin, Hindistan gibi ülkelere kaymasıyla 1998 ve 2005 yıllarında fason toptan üretimde ağır bir darbe almış, birçok firma bu dönem iflas ederek kapanmıştır. Halen Türk tekstili Avrupa kıtasının en büyük ve pamuk üretiminde dünyanın 7. büyük ülkesi olsa da markalaşma problemleri yüzünden dünyada özgün modanın hızını yakalayamamıştır. Bu açıdan İstanbul Moda Haftası gibi organizasyonlar doğru markalaşmaya ve etkin alıcıya ulaşmaya hizmet eder. Türk modasında popülerliği etkileyen önemli bir faktör Türk dramalarıdır. Dizilerde baş karakterin takı ve kıyafetleri beğeni toplar. Böylece markalaşma sürecine yeni giren tasarımcılar da tanınmış olur. Ve şimdi size deminki quizin cevabını vereceğim. Sosyete haberlerinin gözdesi İngiltere Prensi William ve Kate Middleton'ın düğünü için hangi Türk tasarımcıdan ne sipariş verildiğini biliyor musunuz? Denizli'de üretilen havlulara
Altın kalp içerisinde prens ve müstakbel eşinin isimleri ve düğün tarihi altın ipliklerle işlenmiştir. Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi? Ülkenizde varsa moda haftası hangi şehirde düzenlenir? turkishclass101.com'a yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye. Herkese merhaba, ben Zehra. 1994 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Uluslararası İstanbul Caz Festivali'ni düzenlemeye başladı. Her yıl Temmuz ayında İstanbul'un değişik konser mekanlarında gerçekleştirilen festival, programında caz müziğinin yanı sıra pop, rock ve dünya müziği gibi farklı tarzlara da yer verir. Bu derste Dünya Caz Festivalleri arasında hatırı sayılır bir yer edinmiş olan İstanbul Uluslararası Caz Festivali ile ilgili bilgiler edineceksiniz. 2013 İstanbul Caz Festivali dünyaca ünlü hangi R&B şarkıcısı tarafından açılmıştır? Cevabı bu videonun sonunda göstereceğiz. Her yıl Temmuz ayının ilk yarısında gerçekleştirilen festival kapsamında Türkiye'deki sanatçıların çalışmalarını ve yeni üretimlerini destekleyen, yeni nesilleri teşvik eden çok yönlü bir etkinliğe imza atmaktadır. İstanbul Caz Festivali'nde caz müziğinin türleri geniş bir yelpazededir. Sadece klasik ve modern caz değil, ayrıca Latin caz ve Kuzey cazı gibi farklı türlere ve elektronik müzik ile cazın birleştiği değişik çalışmalara da programında yer vermektedir. Sunduğu zengin çeşitlilikle dinleyicilere yeni keşif olanakları sağlayan İstanbul Caz Festivali, mekan seçimlerinde de müziği klasik konser alanlarının dışına taşıyarak İstanbul'u bir caz şehri haline getirmeyi hedefler. İstanbul'un tarihi mekanları, cadde ve sokaklarına ve hatta tramvaylarına, vapurlarına taşınır. Böylece İstanbul'a yeni etkinlik yerleri kazandırarak geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlar. Bu festival, kent kimliği ve müziği etkin bir şekilde birleştirdiğinden İstanbul'un uluslararası konser rotasında da önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Konser vermek için sıra dışı mekanları kullanan festival, tarihi boyunca Aya Erini Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Esma Sultan Yalısı gibi tarihi mekanları kullanmıştır. Uluslararası İstanbul Caz Festivali, 2002 yılından itibaren her yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü adı ile Türkiye'de ve dünyada caz müziğinin gelişmesine yardım etmiş ve önemli katkılarda bulunmuş kişilere ödül vermektedir. Boğaziçi Üniversitesi Caz Korosu'nun İstanbul metrosunda flash mob olarak gerçekleştirdiği müzik ziyafetiyle internette izlenme rekoru kırdı. Bu grup 2008 İstanbul Caz Festivali yarışmasında birinci olmuş ve festivalde sahne almıştır. Ve şimdi size deminki quizin cevabını vereceğim. 2013 İstanbul Caz Festivali dünyaca ünlü hangi R&B şarkıcısı tarafından açılmıştır? Alicia Keys'in İstanbul konseri müzik listelerine bir numaradan giriş yapan son albümü Girl on Fire için düzenlenen Set the World on Fire turnesi kapsamında festivalde yer almıştır. Bu dersi nasıl buldunuz? İlginç bir şeyler öğrendiniz mi? Ülkenizin en ünlü müzik haftası veya festivali nedir? turkishclass101.com'a yorumlarınızı bırakın. Hoşça kalın. Bye bye. Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn.
In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Herkese merhaba. Welcome to turkishclass101.com. Ben Seda. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Okay, today we will talk about top 10 fast food in Turkey. Okay, I have other videos where I talk about Turkish food. You can check it out in the channel. But before I start with the content, I need to explain something. Turkish cuisine is pretty rich, and we have so many variety of food when it comes to food choices, and from vegan to vegetarian, from fast and to slow cooked meals. And this is not because of the modern food trends where, for example, in the US you see different types of diets and restaurants align with these diet culture. But it's not like that in Turkey. This is our normal. We normally have a variety of food. You wouldn't see fast food stores like vegetarian stores, things like that, but you'll definitely find any type of food you prefer. Of course, foreign brands like McDonald's, Pizza Hut, blah, 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 are also available in Turkey, but I'm strictly talking about Turkish food here. And also in big cities, there are all kinds of restaurants but the food I will be talking about will be the ones you can find everywhere in Turkey, even in small villages. Okay, enough with the intro, let's get started, okay? Okay, one more thing. You may be surprised not to see certain types of food in the lists. For example, döner, because I talk about those in top 10 street foods. So street foods are fundamentally fast food. So I didn't want to repeat myself, so I choose different foods. And you can check the other video for the street foods, okay? Okay, the first one in our list is köfte ekmek. Köfte ekmek. Köfte, it's a meatball, and Turkish cuisine has a rich variety of meatballs. But there's one type, we call it tükürük köftesi. Tükürük köftesi. I will translate this, don't get shocked. It is a spit, saliva meatball. It's an urban legend that the chef, which is generally a guy with it outside the street with a grill stand, spits his hands to be quick with making the meatballs. That's not the case, of course, hopefully. I hope so. Somehow, those outside grilled meatballs are always the most delicious ones. This is a street flavor
that creates long queues with smell rising from the grill in front of the stadium after a football match or the exit of a concert, something like that. I remember we had a stand across my school when I was like 8, 9, and sometimes we would go out and buy it for lunch. Oh my god, that was so tasty, the best meatball ever. So basically this is a grilled meatball inside a fresh Turkish bread and some greens and onions in it. You should definitely try if you see one. Okay, the number 2 is ıslak burger. Islak burger. This you can translate as wet burger. It is like a regular burger, but they dip the crispy buns in some kind of garlicky tomato sauce, so it's wet. And it is served to you like hot and dripping. It drips literally. And they sell this in buffet type of restaurants, like buffet restaurants. And these buffet types of restaurants generally are very small and always sell fast food. You can grab your food and go, or just sit outside on a small table or a high chair. Anyway, the most famous ıslak burger is in Taksim region of Istanbul. You should try if you go to Taksim. Okay, number 3 is dürüm. Dürüm is like a Turkish wrap or burrito. It can be vegan or meat wrap, chicken, lamb, beef served inside the dürüm. And sometimes you can find çiğ köfte dürüm as well. And they put the main ingredient and then some greens and onions and lavash bread. Lavash bread is very thin, flat bread, and dürüm is very common fast food that you can find anywhere, literally. Anyway, the number 4 is lahmacun. Lahmacun. You can say this is a Turkish pizza, although they make the vegan version of lahmacun. The real deal is with the red mince meat. The very name of lahmacun is coming from Arabic, meaning a dough mixed with meat, so you get the picture. Anyway, this dish is very thin, flat and crispy. It's quickly made and served with lemon, some greens and onions, and sometimes tomatoes. And I noticed we add onions everywhere. Anyhow, you add the greens and tomatoes and squeeze the lemon on, and you roll it like a wrap, like this. Then eat it like a burrito with your hands, like that. So you got to try that on your next trip to Turkey. Okay. Number 5. 5 is menemen. Menemen is an egg dish actually, and generally a breakfast item, but it also eaten as a quick lunch dish. It is basically a scrambled eggs cooked softly with onions, peppers, paprika, and some herbs. And generally, most restaurants have menemen on their menu, so it is fast and tasty dish. The number 6 is pide. This is also kind of a pizza. We can say it's a Turkish patty, and it's made like patties from a well-kneaded dough, and it can have a different ingredient in the middle. It can be with cheese, with meat, with cheese and meat, with pastırma, beef, bacon, and so on. And all the kebab restaurants have this dish, kebapçı. You should try. Pide is one of the best. And number 7 is meze. This one is different than all the others because it's not like one dish. Meze is the name of a dish type. Meze is like appetizers. Especially when you drink rakı, you order a lot of meze before the main dish or in the fish restaurants. And meze has so many varieties, and they are pre-cooked, cold dish, generally cold, so they are fast. You can just eat them without ordering anything. You don't feel heavy on your stomach, so you can ask for more than one serving of this dish without thinking much, and it's very healthy
From vegan to fish-based mezes, you'll have a variety of options. And the H one is çorba. Çorba, soup. This is basically soup. I know it doesn't sound like fast food, but it's the fast food for us. This is very basic, but a very common Turkish fast food, as I said. Every restaurant has a daily soup in their menu. Generally one of these. The ezogelin, mercimek, domates. Ezogelin is a mix with lentil and bulgur, and domates soup is like tomato soup, and mercimek is like lentil. And they are generally very cheap, very healthy, and very fast. And we have so many other varieties, and Turkish people, I think, love their soup. You should definitely try either, any type of soup. It will be perfect. We even have soup restaurants, just soups. Okay, the next one is gözleme. Gözleme is a fast food which is similar to a crepe. It's a flat bread that is filled with cheese, meat, potato, some vegetables inside. It's cooked on gözleme sacı, something like a waffle plate, but it's big and actually very fun to watch it when it's getting cooked. In some places, you see women on the floor opening the dough and cooking gözleme on that plate. Anyhow, the last one, the 10th one, is piliç çevirme. Piliç çevirme. This is basically rotisserie chicken. You can buy the whole chicken cooked. It doesn't even have to be a restaurant. Sometimes the butchers sell it cooked, They have special ovens for the chicken with long sticks, and they put the chickens on the sticks and slowly cook it. And you see a lot of chickens side by side, and you just order one, and they wrap the whole chicken or half the chicken or less than half, I don't know how much you want. And then they wrap it, and you take the chicken home and you eat it, or you take the chicken with you and you eat it. It's slowly cooked. These rotisserie chickens are slowly cooked, but since they have a lot of slowly cooked ready to take chickens on the special ovens, it is a fast food, but it's healthy. Okay, this was our top 10 list. And I don't know if you tried one of these. What did you think about these, or which one would you like to try? Leave some comments, and I will see you next time. Görüşürüz. Hoşça kalın. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Welcome to TurkishClass101.com's 3 dakikada Türkçe. The fastest, easiest, and most fun way to learn Turkish. Selam, ben Zehra. Tanıştığımıza memnun oldum. Hi, I'm Zehra. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Turkish expressions. It's super easy, and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Turkish. You can do it with only 2 sentences. But first, it is important to clarify that in Turkish, there is a difference between the formal and the informal language. Let's first see how Turkish people introduce themselves in an informal situation. Selam, ben Zehra. Tanıştığımıza memnun oldum. Hi, I'm Zehra. Nice to meet you. Selam, ben Zehra. Tanıştığımıza memnun oldum. Start by saying selam, ben. Then say your name. Selam, ben Zehra. Finally, say tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Selam, ben Zehra. Tanıştığımıza memnun oldum. And now, let's see the same sentence in formal speech. Merhaba, ben Zehra Özdemir. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Hi, I'm Zehra Özdemir. Nice to meet you.
Merhaba. Ben Zehra Özdemir. Tanıştığımıza çok memnun oldum. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at this together. Selam has been substituted with the formal greeting. Merhaba. Turkish for hi. Ben Zehra hasn't been changed. In both cases, ben means I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said Zehra Özdemir. Here you would say your full name. Finally, pay attention to the ending. We went from tanıştığımıza memnun oldum to tanıştığımıza çok memnun oldum. We have just added the Turkish word for very. In a formal sentence, saying it is very nice to meet you will make it even more polite. One more time. The informal way to introduce yourself in Turkish is Selam, ben Zehra. Tanıştığımıza memnun oldum. The formal way to introduce yourself is Merhaba, ben Zehra Özdemir. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Now, it's time for Zehra's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. And don't worry too much about using çok when you meet with people. You won't get in trouble if you simply say, tanıştığımıza memnun oldum, as I said at the beginning of this lesson. Do you know how we say thank you in Turkish? You will learn how to say this and many other words in the next 3 dakikada Türkçe lesson. Görüşmek üzere. See you then. Selam, ben Zehra. Hi, I'm Zehra. Welcome to TurkishClass101.com's 3 dakikada Türkçe. The fastest, easiest, and most fun way to learn Turkish. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Turkish. In this lesson, we're going to learn how to use good manners as we thank people. Hazır mısınız? Are you ready? Hadi başlayalım o zaman. So let's start then. There are several ways to thank someone. So let's start with the easiest. It is just one word. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler means thanks. Another casual way of saying thanks is sağ ol. Sağ ol. When saying thank you, you just need to use teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ederim means I give. So, teşekkür ederim is like saying I give my thanks. In the last lesson, we mentioned both the informal and the formal way of speaking Turkish. If you want to be more formal, there's another phrase you should use. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Let's break this phrase down. Teşekkür ederim means I give my thanks. You probably remember çok from the last lesson. It means very. And when we add it to the phrase, it strengthens teşekkür ederim and makes it more formal. How do you answer when someone thanks you? It's easy. There are basically 2 different ways to do it. The first is bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey değil literally means it's nothing. You're saying that there's nothing worth thanking you for. The other way to say you're welcome is the expression sorun değil. Sorun değil. Literally, this phrase means no problem. But it has become a common and polite way to respond to someone thanking you. So, when someone says teşekkürler to you, simply reply with bir şey değil or sorun değil. Now, it's time for Zehra's insights. If you're not sure about whether to say
teşekkürler or çok teşekkür ederim. Keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Teşekkürler can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Do you know what hoşça kal means? In our next 3 dakikada Türkçe lesson, you will learn this and other greetings in Turkish. Görüşmek üzere. Selam, ben Zehra. Hi, I'm Zehra. Welcome to TurkishClass101.com's 3 dakikada Türkçe. The fastest, easiest, and most fun way to learn Turkish. In the last lesson, we learned how to show gratitude to people by saying teşekkürler. In this lesson, we will learn some of the most common greetings used in Turkey. Hazır mısınız? Are you ready? Hadi başlayalım o zaman. So let's start then. The most used informal greeting is selam. Selam. Selam means hi or hello. Because it's so casual, we should only use this greeting with friends or relatives. If you're greeting someone you don't know, you should use a more formal phrase. Merhaba. Merhaba. Merhaba means hi or hello too. If you want to make the greeting a little bit more formal, you can say iyi günler. İyi günler. İyi günler means good morning and good afternoon. In fact, you can use it all day, from morning until evening. During the evening, we say iyi akşamlar. İyi akşamlar. In an informal parting situation, Turkish people use güle güle. Güle güle. Güle güle means goodbye. Finally, in Turkish, we have an expression meaning hope to see you soon. That can be considered both formal and informal. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Now you can greet people in many different ways in Turkish. Let's review them all again. When meeting older people or someone we don't know, merhaba. When meeting friends or relatives, selam. When greeting people from morning to afternoon, iyi günler. When greeting people in the evening, iyi akşamlar. When living in an informal situation, güle güle. When living in a formal or an informal situation, görüşmek üzere. It's easy, isn't it? Now it's time for Zehra's insights. If you can't remember how to say goodbye in Turkish, you can just say bye bye. Bye bye. This expression is pretty casual, but at least nobody in Turkey will have any trouble understanding you. In the next lesson, we will learn the meaning of the phrase konuşabiliyor musun? Do you already know it? We will be waiting to talk about it with you in our next 3 dakikada Türkçe lesson. Görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Ben Zehra. Hi everybody. I'm Zehra. Welcome to TurkishClass101.com's 3 dakikada Türkçe. The fastest, easiest, and most fun way to learn Turkish. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Turkish. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Turkish, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no.
Here's the informal way to say it. İngilizce konuşabiliyor musun? İngilizce konuşabiliyor musun? In Turkish, verbs change depending on the pronoun that is used. Please notice the suffix musun at the end of the sentence. This is the informal word for you. The word before that is the verb konuşabiliyor, which means can speak. Because it is referring to you, it is conjugated konuşabiliyor musun? And you probably recognize the first word İngilizce. It means English. İngilizce konuşabiliyor musun? To learn how to conjugate verbs in more detail, please check out our Absolute Beginner series on turkishclass101.com. You can find very detailed grammar lesson and resources there. We are now going to make this sentence bit formal. First, we need to use the formal version of you. Just take musun and add a us sound at the end to make musunuz. Everything else stays the same. İngilizce konuşabiliyor musunuz? İngilizce konuşabiliyor musunuz? If you add affedersiniz, excuse me, to the beginning, the sentence becomes even more polite. Affedersiniz. İngilizce konuşabiliyor musunuz? Affedersiniz. İngilizce konuşabiliyor musunuz? The responses you will receive could be one of these three. Evet. Yes. Evet. Biraz. A little. Biraz. Hayır. İngilizce konuşamıyorum. No, I can't speak English. Hayır. İngilizce konuşamıyorum. Now, it's time for Zehra's Insights. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Turkish people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute İngilizce with İtalyanca for Italian, Rusça for Russian, İspanyolca for Spanish, or Almanca for German. In this lesson, we mentioned the expression affedersiniz. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and the other ways to apologize in Turkish. It's never too late to show your good manners with Turkish people. I will see you in our next 3 dakikada Türkçe lesson. Görüşmek üzere. Selam arkadaşlar, ben Zehra. Hi everybody, I'm Zehra. Welcome to turkishclass101.com's 3 dakikada Türkçe. The fastest, easiest, and most fun way to learn Turkish. In the last lesson, we learned the phrase affedersiniz. İngilizce konuşabiliyor musunuz? Excuse me, can you speak English? We mentioned the word affedersiniz, which means excuse me in formal Turkish. In this lesson, we are going to learn how to use affedersiniz and other words when apologizing in Turkish. We should use affedersiniz in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, affedersiniz, bir kahve alabilir miyim? Excuse me, can I get a coffee please? Affedersiniz, bir kahve alabilir miyim? We can also use it when asking a question. Affedersiniz, Sultanahmet Camii nerede? Excuse me, where is the Blue Mosque? Affedersiniz, Sultanahmet Camii nerede? Sometimes we also hear people say, kusura bakmayın, which means the same thing. You use it when you want to draw someone's attention.
We always use this phrase in formal speech. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. The informal way to say excuse me is affedersin. Affedersin. Just like affedersiniz. We can use affedersin when asking a question or when apologizing. We can also use the word pardon. You might hear this phrase translated as forgive me in English, but it is not formal or strong at all. Turkish people use it in very casual situations. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is özür dilerim. It means I'm sorry and can be used in both formal and informal situations. Özür dilerim. First, we have özür, which means apology. Next, we insert the Turkish word for I give. Dilerim. Özür dilerim. Now, it's time for Zehra's insights. Please remember that, in Turkey, if you accidentally bump into someone, we don't say I'm sorry, özür dilerim. Instead, we say affedersiniz or pardon. Are you able to count in Turkish? In the next lesson, we will learn the numbers in Turkish from 1 to 10. I will be waiting for you in our next 3 dakikada Türkçe lesson. Bir dahaki dersimize kadar görüşmek üzere. Most people who learn a foreign language learn it so that they can one day have real-life conversations with native speakers. When you start out learning and crack open your first textbook or listen to your first podcast, having a real conversation can feel like a fantasy. When everything about a language feels new, it can be overwhelming. But this couldn't be further from the truth. While it does take a significant amount of time and effort to become fluent, having a conversation might not be as far off as you think. In this video, we'll look at 3 ways you can boost your conversational skills and start talking to native speakers. Number 1, find native speakers and practice with them. It's unlikely you live near a big group of native speakers to practice with. If you happen to be in a major or international city, your chances may be better. Check and see if your city has a general language exchange. Chances are there could be a native speaker there who is also trying to learn another language. Practicing in person with a native speaker is probably the most interesting option for honing your speaking skills. But if you can't find anyone where you live, the next best option is to look online. Luckily for language learners, the past 10 years or so have seen an explosion in online language exchange sites. On these websites, you can search for someone who is a native speaker of your target language and is also learning your native language. The idea behind a language exchange is that you communicate with them via video or text chat, and half of the time, they help you practice your target language. And for the other half, you help them practice theirs. Practicing via an online language exchange is a highly effective way to practice your conversational skills. Number 2, work on pronunciation. Pronunciation is often an overlooked skill when it comes to learning a foreign language. Most people think of a good foreign accent as a luxury rather than a necessity. But what most people don't talk about is how having a good accent boosts your listening and comprehension skills. If you can hear a sound from a foreign language and know how to make it yourself, then you're more likely to understand native speakers when they talk at normal speed, and you're also more likely to remember any new words or phrases you come across. Having a good accent means that the language no longer sounds foreign. Instead, it sounds familiar, maybe even natural. So how do you go about perfecting your accent? The best way is to break down the language into its individual sounds. Make note of any sounds that are the same or similar to your native language and of those that are different. Of the sounds that are different, spend your time practicing the ones that you find the hardest to say correctly. After you're comfortable with the individual sounds, you can start linking together words and phrases. This is where accent practice starts to get really fun and interesting. Get your hands on some native speaker audio from a TV show, song, or podcast. Play the audio back and listen closely a few times. Take note of how words blend together in speech.
Then, do your best to imitate what you hear, trying to match the speaker's emphasis and intonation. Our language learning program's playback feature is perfect for this. Record yourself and compare it to the original recording. Rinse and repeat until you're comfortable with the audio selection, and then move on to something more difficult. This is how you can break through the accent barrier and really start to make the language your own. Number 3, learn phrases, not just individual words. Learning grammar and individual words is great, but it's not the only approach you should take if you want to speak fluently. In addition to your regular grammar and vocabulary, try learning whole phrases, even if you aren't totally sure how they work grammatically. Learn phrases that are specific to your needs. It's a good idea to learn phrases that are grouped around a certain setting or subject, such as simple greetings or introductions, questions for getting to know someone, or traveling comfortably. You can even learn filler phrases, which you can use so that you have something to say when, well, you don't know what to say. Learning phrases like this will help you become conversational faster. You may not understand what you're saying literally, but as long as you know the general meaning behind the phrase and know when to use it, you'll be able to talk like a native. Eventually, your knowledge of grammar and vocabulary should catch up with the phrases you know. Learning a new language should feel like an adventure. There will be plateaus and periods in your learning where it feels like you're hitting a wall, but being able to speak with native speakers and have real conversations will help you combat language fatigue. After all, talking to someone face-to-face in a foreign language is one of the main reasons we start learning in the first place. And for even more ways to gain conversation skills, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Turkish ebook before it's gone.